Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım. Daha sonradan da teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İngiltere'de yeni bir mutasyonun ortaya çıkmasıyla birlikte ileriye dönük endişelerin artmaya başladığı ve piyasalar tarafından fiyatlamalara da yansıdığını görüyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksinde yer alan havacılık ve turizm hisselerinin gün içerisinde %3 düşüş yaşadığı gözlemlenirken haftalık kayıpların da %10'u bulduğunu söyleyebilirim. Varyantın tekrardan kapanmalara yol açacağına dair beklentilerle birlikte petrol talebinde de düşüş yaşayacağına ilişkin beklentiler petrol fiyatlarında da hafif geri çekilmelerin yaşanmasına neden oldu. İngiltere'de en son açıklanan vaka sayısı Ocak ayından bugüne en yüksek vakayı oluştururken Hong Kong, İspanya ve Portekiz gibi seyahat kısıtlamalarının başladığını görüyoruz. Delta, Fransa tarafından yapılan açıklamaya göre yeni varyantın %20'sinin Delta varyantı kaynaklı olduğunu belirtirken yaşanılan artışların önüne geçilebilmesi adına Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'den gelen yolculara karantina uygulaması gerektiği, hatta 2 doz aşı olanların bile bu karantinaya dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta varyantının 224 kişiye ulaştığını ve ağırlıklı olarak İstanbul'da olduğunu açıkladı. Günün önemli verileri arasında tüketici güven endeksi verileri oluştururken Avrupa bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de açıklanan güven endekslerinde yukarı yönlü eğilim söz konusu. Avrupa bölgesinde tüketici güven endeksi 21 yılın en yüksek seviyesini görürken Euro bölgesinde aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte ekonomik toparlanmanın daha somut bir hal alacağını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici güven endeksi ise Haziran ayında 127,3 seviyesine yükselirken pandemi döneminin en yüksek seviyesine ulaşan endekste istihdamdaki artış tüketici güvenine de yansıdığını gördük. TÜİK tarafından açıklanan Türkiye Güven Endeksi ise Haziran ayında 97,8 seviyesine gerçekleşirken endeksteki artışlar incelendiğinde ise tüketici ve reel kesim tarafında gerçekleşen artışlar endeks üzerinde etkili oldu. Bugün açıklanacak olan Avrupa Bölgesi TÜFE endeksi piyasalar tarafından yakından takip edilirken yılın ilk yarısında Euro bölgesinde aşılamanın istenilen düzeyde olmaması ekonomik verilere de yansıdığını gördük. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde yılın ikinci yarısına vurgu yapmasının ardından açıklanan verilerden güçlü sinyaller gelmeye devam ediyor. Enflasyonda görülen yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görürken Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin yaptığı açıklamada enflasyonun geçici olacağına dair beklentiler planlanan şekilde ekonominin devam etmesi için gelecekte kriz riskinden arınacaklarını söyledi. Dün gelen sert satışların ardından seansta kapanışa doğru en düşüğünden %1,5 yükselen Borsa İstanbul'da tepki alımlarının gelmesini bekliyorum. Delta varyantı endişeleriyle hafif alıcılı başlamasını beklediğim Borsa İstanbul'da gelişmeleri de yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında dolar endeksi tekrardan 92 seviyesini görmesiyle birlikte dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketlerinde tetiklendiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirileri 1,5 seviyesini görürken ülke risk primimiz ise 389 bas puan seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü açıklanacak olan
Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi kurdaki hareketliliği artırabilir. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,77 ve 8,82 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,65 ve 8,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise dolar endeksindeki görülen yükselişin ardından Euro'da değer kaybının devam ettiğini görüyoruz. Avrupa'da tüketici güven endeksi 117,9 seviyesine gerçekleşirken tarihin en yüksek seviyesini gördüğümüzde söyleyebilirim. Bugün açıklanacak olan Avrupa bölgesi tüfe endeksini de yakından takip ederken aşılanmanın hız kazanmasıyla birlikte toparlanmanın da hız kazanacağına eminim. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,50 ve 10,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,30 ve 10,25 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Avrupa bölgesinde ekonomik toparlanma hızlanırken Euro bölgesi ekonomik güven endeksi 21 yılın en yüksek seviyesini gerçekleştirirken 117,9 olarak gerçekleşti. Dolar endeksinin tekrardan 92 seviyesinin üzerinde işlem görmesi fiyatlarda etkili olurken Bundesbank Başkanı Weidmann Almanya'da enflasyonun geçici olduğunu belirtirken pandemiyle ilgili beklentiler gerçekleşirse gelecek yıl kriz olmayacağını söyledi. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1920 ve 1,1945 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1885 ve 1,1870 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Hindistan Petrol Bakanı yıllık petrol talebinin 2021 yılının sonuna kadar salgın öncesi seviyelere dönmesini beklediğini söylerken 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan OPEC toplantısından piyasa beklentisi 500.000 varil artış yapılacağı yönünde. Rusya'nın artış için ısrarcı olduğu görülürken OPEC üyelerinin temkinli davranabileceğini söyleyebilirim. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 74,80 ve 75,60 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 74 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a step